Gidiş dönüş sana bir ücret, bir katkıda bulunuyorlar mı? Peki Ne yemekler nasıldı? Peki nöbet tutuyor musunuz? Atış yaptın mı? Namaz kılabiliyor muydun? Bol bol. Tabii ki de Askerliği uzatan durumları da soracağım bu arada. malum erkeğin o kadar fazla olduğu yerde. Yatağın üstüne çıkmış birinin yatmış oraya. Benim yatağım bir de. Benim yatağıma çıkmış. Yani çok kötü kokuyordu. Yani benim yatağa da yakındı. Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Hoş canım bulduk. eşim. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün eşime Ağustos ayında yaptığı askerlik hakkında birkaç soru derledim. Onları sormak istiyorum. Hem gidecek arkadaşlara yardımcı olması açısından hem de kendisiyle böyle bir hatıramız kalması için birkaç soru derledim. Onları sana ileteceğim. Hazırsan başlıyorum. Tabii ki seve seve yardımcı olacağız bu konuda. Teşekkür ederim. Öncelikle bedelli askerlik yaptın. Başlıktan da gördüğünüz üzere. Genel bir soru sormak istiyorum. Hangi ilde, hangi bölükteydin? Amasya ilinde bedelli askerlik yaptım. 15. Eğitim Tugay Komutanlığı 3. Tabur 2. Bölükte askerliğimi tamamladım. Peki askerlik öncesi dönemin nasıldı? 2025 yılı Ağustos ayında bedelli askerlik olarak Amasya'ya gittim. Bunun başvurusunu ben 2024 yılında yapmıştım. 2024 yılının Aralık ayında işlemlerimi tamamladım. 2025 yılına girdiğimiz andan itibaren bedelli askerlik ücretlerine zam geleceğini bildiğim için 2024 yılı Aralık ayında bütün işlemlerimi yapıp parayı da yatırdım. Bütün işlemlerin tamamını E-Devlet üzerinden yaptım. Sadece sağlık belgesi alınması gerekiyordu. Onu da aile hekiminden, sağlık ocağından kolay bir şekilde aldım. Bunu da evrak olarak elinize almanıza gerek yok. E-Devlet üzerinden doktor size asker olabilir, sağlıklı olduğuna dair bir belge verdiği zaman E-Devlet'e de otomatik olarak işleniyor. Yani o da aslında E-Devlet üzerinden devam eden bir süreç oldu. Askerlik işlemine başlarken tecilinizi bozmanız gerekiyor. Ben de Aralık ayının ilk haftasında tecilimi bozdum. Tecilini bozduktan sonra yine E-Devlet üzerinden ne tür bir askerlik yapmak istediğine dair seçenekler çıkıyor. Bunun üzerinden devam ediyorsun. İşte bedelli mi yapmak istiyorsun? Normal 6 aylık bir askere mi gitmek istiyorsun? Veyahut da işte muvazzaflık yapan işte yedek astsubaylık veyahut da bir yıllık giden olmak mı istiyorsun? Bunun tercihlerini yapıyorsun. Yine E-Devlet üzerinden. Bedelli üzerinde şıkkı işaretledikten sonra önüne çıkan diğer bilgileri de dolduruyorsun. Ardından ay tercihinde bulunuyorsun. Hangi ayda gitmek istediğine dair. Ocaktan başlayıp Aralık ayına kadar tüm ayları tercih edebiliyorsun. Biz de bu ay sıralamasını tercih ederken 2025 Mayıs ayını yazdık. Genelde herhalde ilk 3 tercihte çıkıyor ama zaten çoğu kişiye de ilk tercih çıkıyor. Bize de Mayıs çıkmıştı aslında. Şu an yatırırsanız ücreti önümüzdeki bir yıl içinde tercih edebiliyorsunuz. Mesela bugün Ekim'de yatırdım ben. Seneye 2026 Ocak'tan Aralık'a kadar herhangi bir ay tercih edebiliyorum. Ama mesela 2026'ya geldiysek 2027'de de gitmeyi planlıyorsanız askerliğe 2026 Temmuz olmadan ücreti yatırın ki en zamsız, en yalın haliyle ücreti ödemiş olun. Yoksa bir Temmuz'da zam gelecek, bir de Aralık'ta zam gelecek. 2027'de gideceğim o zaman yatırayım derseniz o zaman daha zamlı bir halde ödemiş olacaksınız. Tabii bunlar biraz bütçe işi. Hani taksit durumu falan olmuyor. Direkt tek vadede yatırmanız gerekiyor. Onun için biraz birikim gerekiyor vesaire vesaire. Artık kendi bütçenize göre onu ayarlarsınız. Bizim şöyle bir özel durumumuz oldu. Biz ay değişikliği yaptık. Bunun hakkında da soru sormak istiyorum. Ay değişikliği nasıl yapılabiliyor mu? Kaç tane hakkımız var? Bana Mayıs ayı 2025 çıkmıştı bedelli askerlik olarak. İlk tercihimiz yani. Evet. Daha sonrasında bir takım sebeplerden dolayı bu ayı değiştirmek zorunda kaldık. 3 defa gideceğiniz ayı değiştirebiliyorsunuz. Bir de gideceğiniz tarihe 10 gün kalaya kadar değiştirmeniz gerekiyor. Daha az bir süre kaldıysa, 10 günden az kaldıysa değiştiremiyorsunuz maalesef. Ağustos 2025 ayını tercih ettim. O ayda da gittim. Zaten size sonuçlar açıklandığında yani hangi ayda gideceğiniz belli olduğunda nereye gideceğiniz de belli olmuş oluyor. Siz bu ayı değiştirseniz dahi gideceğiniz yer değişmiyor. Sadece ay olarak, süreç olarak değişiyor. Peki bu sevk belgesi nedir? Ne zaman alınıyor? Biraz bundan bahseder misin? E-Devlet üzerinden alabiliyorsunuz. Bu belgeyi aldıktan sonra askerliğe bu belgeyi teslim ederekten giriş yapıyorsunuz. Askere gittiğiniz zaman kapıda sizden bu belgeyi alıyorlar. Teslim ederken. Bilin bakalım kim götürmedi belgesini? Tabii ben o belgeyi heyecandan burada unuttum. Zeynep'te unuttum. Eşim de tabii bana vermeyi unuttu. O da heyecandan. Hiç aklınıza gelmiyor o anda yani. Peki ben ne yaptım? Buradan Amasya'ya gittim. Amasya'da iner inmez bir kırtasiye buldum. Oradan E-Devlet üzerinden bir belge çıkardım. O belge sevk belgesi değil, başka bir belge oluyor. O belgeyle gittim. O belgeyi de kabul ettiler. Sevk belgesini götürürseniz daha sorunsuz, daha tereddütsüz bir gün geçirirsiniz. Bazı arkadaşların sevk belgesini E-Devlet üzerinden alamıyor. Ben alamadım. Bu alamamasının sebebi de
erteleme işleminin yapmış olmasından kaynaklı. Eğer bir erteleme işlemi yapıyorsanız sevk belgesini E-Devlet üzerinden yapamıyorsunuz. Size en yakın askerlik şubesine gidip oradan almanız gerekiyor. Bir küçük daha husustan bahsedeyim. Sevk başvuru tarihinde sakın kesinlikle geç kaçırmayın. Eğer benimki 3 Ağustos'tu. 3 Ağustos'tan daha geç almış olsaydım askerden daha geç çıkacak. Peki gidiş dönüş sana bir ücret, bir katkıda bulunuyorlar mı? Ne kadar oluyor bu? Ne zaman gidilmeli? Aslında en güzel teslim tarihi ve saati nedir sana göre? Yol ücreti veriyorlar mı? Evet, belli bir miktar yol ücreti veriyorlar. Bu sizin aldığınız biletin fiyatı değil, kendilerinin belirlemiş olduğu bir miktarı veriyorlar. Bana gitmeden önce PTT Bankası'na aşağı yukarı 1500 lira civarında bir ücret yatmıştı, yol ücreti. Gidiş yol ücretimdi bu. Bir de askerlik bittikten sonra bir ay içerisinde Ziraat Bankası hesabıma yatan 2700 küsür lira bir para yattı. Dönüş ücretinin içerisinde ayrıca bir de orada kaldığımız bir ayın harçlığı da vardı. Bu o yüzden 2700 lira. Ben şu an Muğla'da ikamet ediyorum. Muğla'dan Amasya'ya gittim. Aşağı yukarı bir 1300 kilometre civarında bir yol var. Bu arada genelde zaten Muğla'da ikamet edenleri Amasya'ya veriyorlar herhalde. Biz seni yolcu ederken bir sürü yine askere giden vardı. Genelde bu bölgeyi Muğla, Antalya, İzmir, İstanbul, Trakya bölgesi, bu bölgelerden çok fazla Amasya'da bölümde arkadaşlarım oldu. Gideceğim birlik belli bir kilometrenin üstündeyse ikametgahından sana ona göre yol izni veriyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 800 kilometrenin üstündeyse gideceğin birlik sana 2 gün yol izni veriyor. Giderken 2 gün, dönüşte 2 gün yol izni veriyor. Ben 800 kilometrenin üzerinde olduğum için ikametgahım, ben pazar günü en son teslim tarihimde. Bunun öncesinde de teslim olabilirsiniz bu arada. Daha yakından gelen arkadaşlar içerisinde pazar değil de cumartesiydi son teslim tarihi. Geri dönüşte de yani askerlik bittikten sonra, terhis belgemizi aldıktan sonra herkese eşit yol izni veriyorlar. Buradan ayrıldık. Otobüse bindin. Gittin 18 saat yol gittin. Amasya'ya vardın. İndin. Nasıl geçti? İlk günün nasıldı? Ne zaman teslim oldun? Ben askere son gün teslim oldum. Bütün yol iznimi kullandım. Ayın 10'unda teslim tarihimdi. Onu saat 3'ten sonra teslim oldum. Teslim olduktan sonra tecrübe ediyorsun. Hani daha öncesinde teslim olsaydım daha iyi bir yere düşer miydim? Veyahut da daha geç mi teslim olsaydım? O tamamen kısmet işi. Hatta Amasya'da bir cehennem bölük diye bir şey söylüyorlar. İşte çok kötüymüş. İçerisinin düzeni, disiplini, hijyeni kötü olduğunu söylüyorlarmış. Onu da düşmemek için elinden geleni yapıyor ama galiba son gidenler ona düşüyormuş. Ama işte belli de olmuyor. Çok şükür sen ona düşmedin herhalde. Benim Hiç bölüm gitmene rağmen. Yok, benim bölüm çok güzeldi. Komutanlarım çok iyiydi. Yani Ben tamamen memnunum. kısmetinizle alakalı bir durum. Bence son gün, son saatlere doğru teslim olunması en mantıklı gibi geliyor. Çünkü bizden önce teslim olanlar fazladan 2 gün askerlik yapmış oldu. İlk günümü biraz anlatayım. Girişten sonrasını daha doğrusu. Otobüsten Amasya'da indim. Zaten askere gelen arkadaşlara hemen anlıyorsunuz. Tıraşından, giyim kuşamından aynı. Benim gibilerdi onlar da. Hemen onların yanına ben kendim gittim hani bir tanışayım edeyim diye. Birkaç tanesiyle tanıştım. Ondan sonra onlarla beraber birliğe gittik. Ardından girişte hemen sevk belgesini alıyorlar sizden. Belli bir grup sayısına ulaştıktan sonra 15-20 kişi sizi grup şeklinde içeriye götürüyorlar. İçeriye girdikten sonra size yani bayağı bir, şimdi sayısını hatırlamıyorum ama imza, evrak doldurmanız gereken şeyler, bir sürü evrak dolduruyoruz, imza atıyoruz. Onları okumaya fırsatınız olmuyor. Hani ben bir okuyayım edeyim diyemiyorsunuz. O imza alıyorsunuz. İstenen bilgileri dolduruyorsunuz. Ardından tekrardan sizi topluyorlar. Aramadan geçmeden önce size söylüyorlar. Diyorlar ki akıllı telefon getiren, şu anda PTT burada diyor. Hemen orada da PTT var. Evet götürsün diyor. Hani geçirmek yasak diyorlar. Daha sonra diyorlar ki içeriye sivil hat getirmek yasak, geçirmek yasak diyorlar. O yüzden askersel alma zorunluluğunuz var diyorlar. Daha doğrusu bize böyle söylediler. Bazı bölükteki arkadaşlara böyle söylememişler. Bize dediler ki ya sivil hat geçirmeyeceksiniz ya da askersel alacaksınız. Ben tuşlu telefon götürmüştüm. İçeriye girişte tuşlu telefonu görüyorlar haliyle arama yaparken. Askersel almayayım, tuşlu telefonu geçireyim derseniz o zaman onu da almıyorlar. Diyorlar ki ne yapacaksın bu telefon o zaman içeride? Ben sivil hattımı çıkarmıştım geçirirken. Cüzdanıma koymuştum. Tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Burayı da geçtikten sonra sizi kapsamlı bir aramadan geçiriyorlar. Çantanızın içerisindeki her şeyi çıkarıp tek tek bakıyorlar ne var ne yok diye. Eğer bir ilaç götürdüyseniz ve reçetesiz bir ilaçsa bunları içeri almıyorlar. Krem tarzı şeyleri alıyorlar. Bunlarda bir sıkıntı olmuyor. Benim gittiğim birlikte belli bir süre sonra, bir hafta 10 gün sonra bir arama oluyor. Aniden bir arama oluyor hatta. Hepinizi bir yere topluyorlar. Bir anda diyorlar ki işte arama yapıyoruz. O aramada yakalanma riskiniz çok yüksek. Hatta birkaç tane arkadaşımız kameralı, tuşlu ama kameralı telefon getirmiş. Bunlar da yasak. Bunlar da
orada yakalandılar. Askerlikleri maalesef uzadı arkadaşların. Telefon götürebiliyor musun diye bir soru soracaktım ama sen hallettin çoktan o soruyu. Tuşlu telefon götürebiliyorsunuz. Telefonunuz tuşlu olup kameralı olmayacak. Sadece tuşlu olacak. Ses kaydetme özelliği de olmaması gerekiyor. Biz gerçekten kamerasız tuşlu telefon bulana kadar yani çok dert edindik. Her tarafı araştırdık, soruşturduk. Sonra sağ olsun köyden bir amcamızın vardı telefonu. O şekilde onu götürdü Fatih. Peki yoksa telefon oradan satın alabiliyor musun? Evet, telefonunuz yoksa oradan telefon satın alabilirsiniz. Oraya uygun şartlarda telefon var. Hatta kulaklıklı falan belki daha iyi değil mi? Tabii hani Seninki telefon öyle değil götürürseniz kesinlikle telefonu kulaklıklı yani radyolu bir telefon götürmenizi şiddetle tavsiye ederim. Oraya gittiğinizde daha iyi anlarsınız bunu. Hatta hafıza kartı destekleyen bir telefon olursa hani onun içine dinleyeceğiniz size bir aylık bir stok diyeyim artık. Böyle bir hafıza kartı destekleyen telefonla götürmenizi tavsiye ederim. Bu aramadan sonra size hemen kamuflaj elbiselerinizi veriyorlar. Hani bot numarasını ayarlayabiliyor musun? Orada deneyebiliyor musun? Çok kısa böyle 15 saniyelik bir süreniz oluyor orada denemek için. Genelde 41 numara giyiyorsanız bot ayağınızı vurmaması için direkt 42 numarayı deneyin. Ben öyle yapmıştım. Direkt 42 numarayı giydim. Eğer ayağımı çok bol oluyorsa 41 diyorsun. Bir kere deneme hakkınız var yani. Çünkü acele etmeniz gerekiyor orada. Güzel oldu. Ben direkt dedim ki tamam 42 numara almak istiyorum. Eğer çok bol olsaydı 41 diyecektim. Sıksaydı 43 diyecektim. O yüzden genelde giydiğiniz numaranın bir numara üstüne alın. O da genelde Yani tek atış hakkınız var. daha sonra bölüğünüze gidiyorsunuz. Bizim bölük giriş kısmına en yakın bölük olduğu için biz yürüyerek gittik. Bölüğe geldikten sonra tam akşam yemeği vaktiydi. Akşam yemeğimizi yedik. Akşam yemeğinden sonra saat 10.30'a kadar yine evrak doldurduk. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yatacağınız yatakhaneler, nerede yatacaksınız belli oluyor. Daha sonra bir içtima alınıyor akşam saat 11 gibi. Daha sonra herkes kendi yatağına yattı. Peki saat yatışınız, kalkışınız kaçta oluyordu? Gerçekten kaldırırken koş kalk diye böyle vura vura mı kaldırıyorlardı? Kalkış saatimiz saat 6'ydı. Kalkarken kendimiz kalkıyorduk. Hiç böyle Yoksa vurdular. böyle buyurun hadi kalkın falan mı diyorlardı? Ya bu aslında sizin yatakhanenizle alakalı. Çünkü yatakhanedeki arkadaşlarınız kaldırıyor. Eğer arkadaşlarınız öyle kaldırırsa Yani öyle nöbetçi kal. olanlar mı kaldırıyor? Nöbetçi arkadaşlarınız çok işte ne iyi. bileyim badin mesela kaldırıyor. Ya da komutanlar gelip böyle bağırıp çağırıp paldır küldür değil. Yatış saatimizde saat 9-10 gibi hani değişiyordu ama 9-10'da en fazla 10'da ışıklar kesin sönmüş oluyordu. Peki bu body olayı nedir? Body olayı yatakhaneler ranza sistemi olduğu için üstünde veya altında yatan arkadaşın body'in oluyor. Ben altta yatıyordum. Üstündeki arkadaşım body'ydi. Nasıl Benim body. belirlendi peki bu? İlk girişte kayıt yaparken sizi işte kayıt kabul odasına alıyorlar. Sıraya giriyorsunuz. Orada önündeki veya arkandaki arkadaşın senin body'in oluyor. O da artık senin şansına bağlı yani. Hani önündeki Seninki mi olsun, nasıldı? arkandaki mi olsun diyemiyorsun. Yani iki arkadaşın yani öndeki ile arkandaki arkadaşın en azından tanıdığın, bildiğin birisi olsun kendi riske atmamak için. Benim önümdeki de arkamdaki de arkadaşım iyiydi. Yani o arkamdaki de olsaydı memnundum. Öndeki zaten ilk otobüsten indiğim arkadaşımdı benim. Onunla buddy olduk yani. Aynen o arkadaşa da buradan selamlar. Neydi adı? Hasan. Oto yıkamacı Hasan. Denizlili. Hangi eşyayı götürdün buradan giderken, çantanda neler vardı? Açıkçası ben buradan götürürken pek bir şey götürmedim. Yani sadece bir sırt çantasıyla gittim. Ne götürdüm? Kur'an-ı Kerim götürdüm. Bir tane öncelikle. Bir tane okuma kitabı götürdüm. Birkaç tane krem götürdüm. Hani yumuşatıcı krem tarzında. Gece yatmalık takım götürdüm. Alt üst. Bir şapkam yani giydiğim elbiselerim vardı. Bir spor ayakkabım vardı. Bir terlik götürdüm buradan giderken. Diş fırçası, diş macunu da götürdüm. Zaten küçücük bir çantayla gitti. Ben o şunu da koy, şunu da koy falan dedim ama hiçbir şey götürmedi. İyi ki de götürmedim diyor musun? İyi ki de götürmemişim. Aynı şekilde oradan satın alabiliyorsun. Oradaki kantinlerde. Orada lazım olacak tüm ihtiyaçlarınızı bulabiliyorsunuz. Dışarıdakiyle de hemen hemen aynı fiyat. Yani daha pahalı değil kesin. Peki kantin nasıl çalışıyordu? Yani gündelik bütün kullanabileceğin ihtiyaçların vardı. Bir de yiyecek içecek anlamında nasıldı? Nakit mi, kredi kartı mı nasıl geçiyordu? Askeriyenin içerisinde, birliğin içerisinde her yerde kart geçiyor. Yani nakit götürmenize gerek yok. Her bölüğün yanında atıştırmalık yiyebileceğiniz kantinler oluyor. Otomatlar oluyor. Otomatlardan alabileceğiniz ufak tefek çikolata, ne bileyim kahve, çay gibi şeyler alabiliyorsunuz. Bizim kantinde vardı en azından. Televizyon vardı bir tane. Küçük o da olsa bir tane Kanal televizyon. hangi kanala çıktı? Yani nereye açarsan. Kumandayı kim kaparsa istediğini açabiliyor muydun? Yani genelde ortak bir şey. Maç. Maç açamazsın. Maç şeyde yok, televizyonda yok ya. Bir de kantinimizde PlayStation vardı.
4-5 tane PlayStation vardı. Çok dört dörtlük bir PlayStation değil tabii ki de ama gene de vakit geçirmek için Oynayabiliyordunuz. kullanıyorduk aynen. Of Langırt valla. vardı. Langırtımız vardı kantinde yine. Merkez kantin var bir de birliğin içerisinde. Bu merkez kantinden işte fanila, işte iç çamaşır, bütün her şey var yani merkez kantinde. İhtiyacınız olan her şey. Onun dışında yeme içme işte çikolatadır, dondurmadır o tarz şeyler de aynı şekilde merkez kantinde oluyor. Bölüklerin içerisinde sürekli gezen işte pideciler, dönerciler, pizzacılar mesela. Hani bunlar oluyor. Bunlar da birliğin içerisinde bir yerde var. Ekstradan böyle sipariş verip getirtebiliyorsun bölüğüne. Kantinde satılan veya otomatlarda satılan ürünlerin genelde çoğu boykotlu ürünler. Bir minik çay molası. Peki yemekler nasıldı? Damak zevkine uydu mu? Açıkçası gitmeden önce bu konuda hani tereddütlerim vardı. Acaba dedim hani daha önce çok yurtlarda kaldım. Onlar gibi olur mu? Yemek yiyemezsek ne olur? İşte beğenmezsek ne olur tarzında. Ama benim şu ana kadar birçok yurtta kaldım. Hani burayı da bir yurt gibi düşünecek olursam kaldığım yurtların içerisindeki en güzel çıkan yemek benim açımdan. Hani genelde hep et türü yemekler çıkıyordu. Yani Protein ağırlıklı. tabii protein ağırlıklı et. Hani millet et yemekten bıkıyordu artık. Hani ondan şikayetçi olanlar vardı yani. Peki yatakhaneler bölük kaç kişilik? Normalde yatakhanemiz 48 kişilik. Bölüğümüz de 420 kişilikti. Ancak bizim gittiğimiz Ağustos ayında gelen asker sayısı az olduğu için yatakhanemiz 48 değil 28 kişilikti. Bölüğümüz de 225 kişiydi. Temizliği de biz kendimiz yapıyoruz. Oranın bütün temizliği bize ait. Tabii Ağustos ayı olunca aşırı sıcak, işte zaten birkaç vaka çıkmıştı sıcaktan vefat eden askerler falan. Evet. Dolayısıyla çoğu kişi Ağustos ayından almış kaydını. Bayağı boştu yani. Dezavantajları da var ama avantajları daha yüksek. Peki bölükte özel bir görevin var mıydı? İşte ne bileyim yazıhanede ya da evrak işlerinde falan çalışanlar oluyor muydu? Bazı askerlere mesela sporla uğraşanlara takım kıdemliliği verildi. Bana da piyangodan yatakhane kıdemliliği çıktı. Ben hani bir istemedim aslında ama komutan baktı şöyle bir sen ol dedi. O yüzden yatakhane kıdemlisi oldum ben. Belli bir dönemde aşağı yukarı bir hafta süreçli bir dönemde de takım kıdemlisi oldum. Takım kıdemlisi olan arkadaşım karantinaya gitti. Bir hastalık geçirdi orada. Karantinaya gitti. Onun yerine takım kıdemlisi ben oldum. Peki nöbet tutuyor musunuz? Tutuyor muydunuz? Nöbet tutuyor. Yani hem yazıhanedeki arkadaş, hem berber olan arkadaş, hem çay ocağındaki olan arkadaş, hem bahçıvan olan hepsi nöbet tutuyor. Evet, o çok ilginçmiş. Mesela sivil hayatında berber alana getirip tıraş ettiriyorlarmış. Aynen. Çay O mesela çok komik komutan yani. herkese mesela içtimada soruyor işte geçmiş hayatında çaycılık yapan var mı? İşte varsa onu çay ocağına alıyorlar. İşte tıraş eden var mı? Bir arkadaş mesela bir berberin yanında belli bir süre durmuş. Doğru düzgün hani çalışmamış bile. Kimse olmadığı için onu berber yaptılar. Bir türlü terzi bulamadılar. Kendi içinizde bir aslında habitat oluşturuyorsunuz. Bir türlü terzi bulamadılar. Hani terzi sordular. Gidene kadar terzi sordular. Terzi bulamadı. Kimse terzi yokmuş bizim bölükte. Peki nöbeti nasıl tutuyordunuz? Nasıl bir sistem vardı? Şöyle biz bedelli asker olduğumuz için ve acemi birliği olduğu için aynı zamanda yaptığımız işte sadece koridor nöbeti yani yatakhanenin başında bir kişi nöbet tutuyor. 2 saatte bir de değişiyor. O yatakhanedeki olan 28 kişi kendi içerisinde 14 nöbette bir nöbet geliyor yani kısaca. Nöbet esnasında kamuflajla tutuyorsun. Botlarını, kamuflajını gece tuttuğun nöbette dahil. 24 saatin 2 saat 2 saat bölün. Mesela birisi gece 12 ile 2 arasında tutuyor. 2'den sonra tutacak kişiyi geliyor, o uyandırıyor. Yani ikişer ikişer tuttukları için işte 2 kişi yatacakken 2 kişi uyandırıyorlar. Diğeri 2 ile 4 arasını tutuyor. Sonraki bitince diğerini kaldırıyor. 4 ile 6 arasını tutuyor. Böyle böyle bütün gün döne döne hepsi tutmuş oluyor. Dolayısıyla kaç günde bir sıra geliyordu? Yani yatakhane sayımız 28 olduğu için herkes de gerçi bir tane takım kıdemlimiz vardı. Yani 27 kişi nöbet tutuyorduk. Hani 27 kişi herkes 2 saat nöbet tuttuğu zaman 54 saatte bir nöbet geliyor yani kısaca. 54 Evet. saatte bir nöbet tutuyorsun. Mesela bu bir dezavantaj. Bu bir dezavantaj. Bir aylık bir süreç hatta 23 günlük 24 günlük bir süreçte 3-4 defaydı. Biz 10'a yakın 11'e yakın nöbet tuttuk. Peki bir günün nasıl geçiyordu mesela orada? Hafta içi bir günün. 6'da uyanıyorduk. 6-6.30 arasında kişisel temizlik oluyordu. Her gün tıraş olmak zorundaydık. 6.30-7 arası kahvaltımız oluyordu. Kahvaltı ediyorduk. 7-8 arası mıntıkası olan arkadaşlar, görevli olan arkadaşlar mıntıkalarına gidiyordu. Bu da dönüşümlü olarak mıntıka temizliği geliyordu işte. Yatakhane mıntıkası, koridor mıntıkası, tuvalet mıntıkası, banyo,
Mıntıka Evet. dedikleri oraları temizliyorlar Tabii. yani. İşte dış mıntıka, iç mıntıka diye ikiye ayrılıyor. Manga manga sırayla geliyordu. Hani 3-4 kere de bana geldi yani sıra. 7-8 arası mıntıka oluyor. 8'de de içtima oluyor. Genelde 7-50'de yani 8-10 kala falan toplanmaya başlıyorduk. 8'de komutanlar geliyor, içtima oluyor. İçtima alındıktan sonra görevli olan arkadaşlar görev yerlerine gidiyordu. Biz de normal eğitimimize başlıyorduk. Saat öğle yemeğine kadar eğitim oluyordu. Tabii eğitim hani baştan sona değil de hani bir 45 dakika, bir saat eğitim oluyor. İşte ara veriyorlar. Tekrar bir 45 dakika, bir saat. Aynı hani okul sistemi gibi düşünebilirsiniz Ders bunu. eğitimi mi bu arada bu? Yok, ders eğitimi değil. İşte askerlik nedir? Hani ne yapılır? Yatak nasıl katlanır? Dolap düzeni tarzında şeyler. İlk hafta bununla ilgileniyorsun. Onun dışında işte hala kayıtla ilgili şeyler oluyordu. İmzası eksik olanlar, yanlış atanlar, yanlış yazanlar, işte fotoğraf çekimi filan. İlk hafta full böyle evrak kayıt kürek işleri geçiyordu yani. Evet, fotoğrafların da gelsin mi şuraya? Buyurunuz. Onlar ben değilim. Öğle yemeğinden sonra tekrar bir içtima. Ardından tekrar eğitim saat 5'e kadar. Yani akşam yemeğine kadar 4-4.30'a kadar eğitim oluyor yine. Daha Günde 3 sonrasında öğün yiyorlar yani. tabii ki. Daha sonrasında akşam yemeğinden önce bir içtima oluyor. Akşam yemeğinden sonra artık boş oluyoruz. O saatten sonra sivile geçebiliyorsun. Uyuyanlar, işte kendi aranda sohbet, muhabbet edenler, telefonla konuşmak o saatten sonra serbest oluyor. O saatleri o şekilde değerlendiriyorlar. Daha sonra 8.30-9 arasında bir daha bir içtima oluyor. Yat içtiması. Yatağına geçip ışıkları kapatıp yatıyorlar saat 9.30-10 gibi. İklimi nasıldı? Şimdi Muğla'dan Amasya'ya geçtin. Buralar sıcak, oralar bir tık daha soğumuştur. Ama Ağustos ayıydı tabii ki. Şöyle, ben sıcak şehir insan olduğum için iyi ki Ağustos ayında gittim diyorum. Çünkü her türlü buraya göre yani Muğla'ya göre çok daha serin bir memleket Amasya. Biz o vakitlerde burada klimasız uyuyamazken orada 28 kişi bir yatakhanede çok rahat bir şekilde serin uyuyabiliyorduk. Hatta sabaha karşı üşüyorduk da yani. Gündüz vakitlerinde güneşin yakıcı bir sıcaklığı var. Buradaki sıcaktan biraz daha farklı olaraktan. Zaten komutanlarımız da sağ olsunlar bizi güneşin altında fazla bekletmiyorlardı. Ona göre ayarlamışlar. Atış yaptın mı? Silah eğitimi aldık, yalnız atış yapmadık. Yangın tehlikesine karşı atışların bu dönemde yasak olduğunu söylediler. Komutanlar nasıl davranıyordu? Sertler miydi? Tabii ki de komutanların belli bir sertliği var, askeri olduğu için olmalı da öyle aşırı derecede uç bir nokta yoktu. Ben memnunum komutanlarımın hepsinden. Aykırı değilsen bir sıkıntı olmuyor yani. Komutan Bir ay sana geliyor, durduk yere geçiyor. gelip bağırıp çağırmıyor yani. Tabii ki de tekmil verirken bağıracaksın. Tabii ki de komutan bir şey söylediği zaman bağıracaksın. Yani yüksek sesle söyleyeceksin en azından. Bu askerin olması gerekenleri zaten hani askerliğin. Çarşı izniniz? Yok tabii ki de. Yok tabii ki. Namaz kılabiliyor muydun? Tabii ki de 5 vakitin 5 vaktinde kılabiliyorduk. Hatta cami vardı bölüm birliğimizin içerisinde ve bizim bölümümüze de yakın olduğu için bu konuda çok şanslıydım. 5 vakitte komutanlarımız sağ olsunlar hepsi izin veriyordu bize. Sabah namaza dahil camiye gidip namazımızı kılabiliyorduk. İsteyenler yatakhanede de seccade getirenler vardı. Orada da kılabiliyordu açıkçası. Her bedelli askerliğe giden bir hasta oluyor. Hastalık durumu nasıl olmalı? Revire gitmeliler mi? Sen de hasta olmuştun. Evet. Telefonla konuşuyorsun. Hasta oldum diyor. Sesi tuhaf geliyor. Öksürüyor sürekli. Döndü. Birkaç hafta hatta bir ay kadar devam etti öksürüğü. Bitmeyen böyle bir gıcık şeklinde. Bu şekilde sürekli devam etti ama şu an çok şükür geçti gibi. Evet, şu an iyiyim. Hava değişiminden bir zaten rahatsızlık geçiriyorsunuz. Bu gayet normal. Kalabalık olduğu için de bu çok fazla hızlı bir şekilde de yaygınlaşıyor. Etkisi de daha fazla oluyor. Çok nadirdi bizim yatakhanemizde hasta olmayan. Herkes böyle küçük de olsa bir hastalık geçirdi. Bazı arkadaşlarımız hastalandıklarından dolayı revire gittiler. Bir günlük bir yatış izni verildikleri zaman askerliğiniz uzamıyor. Ama eğer 2 gün olduğu zaman veya daha fazla olduğu zaman askerliğimiz uzuyordu. Bu yüzden kimse de böyle revire gitmek de istemedi. Birkaç arkadaşım çünkü bu şekilde uzadığı için revire gitmeyince de ilaç alamıyorsun tabii ki de. Tabii kendi yöntemlerimize de kendimizi tedavi etmeye çalışıyorduk. İşte yemekhanede masaların üzerinde limon suyu, işte sirke gibi şeyler oluyordu. Bunları tüketmeye çalışıyorduk bol bol. Askerliği uzatan durumları da soracağım bu arada. Hı hı. Herhalde uzayan oldu bayağı. Evet, uzayan arkadaşlarımız oldu bizim bölükte. En başta söylemiştim. Sevk belge tarihini geciktirenler olduğu zaman askerlik uzuyor. Bu bir. Revire gidip 2 gün yatış izni alırsan askerliğin uzuyor. Bu 2. Bazı arkadaşlarımız yatış izni değil karantina almıştı. 1 haftaya yakın karantina alan arkadaşlarımız vardı. Bunların askerliği uzamıyor. Bazı arkadaşlarımız revire gidip
bot izni, spor ayakkabı izni, terlik izni gibi izinler alıyordu. Hangi tarihler arasında aldıysa eğitime katılmıyorlar. Hayır, bunlar uzamıyor. Disiplinsiz hareket davrandığınızda askerliğiniz uzuyor. Yani akıllı telefon veyahut da işte yasaklı olan şeyler yakalattığınızda, uyuşturucu maddesi gibi tarzı şeyler, çünkü bunun da araştırması yapılıyor orada. Bizim bölükte olmadı ama olmuş yani başka bölüklerde. Uzuyor. Ama sigara serbest zaten. Tabii sigara satılıyor zaten orada. Peki orada sana eşya olarak ne veriyorlar? Orada bize kamuflaj elbiselerimizi veriyorlar. Şapkamızı veriyorlar. Botumuzu veriyorlar. Gece giyecek üst alt takım veriyorlar. 2 tane iç çamaşır veriyorlar. 2 tane fanila veriyorlar. 2 tane çorap veriyorlar. Diş fırçası, diş macunu, işte tıraş olabileceğiniz 2 adet jilet veriyorlar. Tıraş köpüğü veriyorlar. Tıraş kolonyası veriyorlar. Şampuan veriyorlar. Peki çamaşır yıkama şansın oluyor mu? Bunları bir iki tane veriyorlar, çok az. Herhalde anlattığın kadarıyla, hatırladığım kadarıyla mesela 24 gün yapacaksan askerlik 24'er tane iç çamaşır ve fanile getiriyorlarmış. Çıkarıp atıyorlarmış. Evet, öyle yapan arkadaşlarımız vardı. Her gün birer tane giyip atıyorlardı arkadaşlar. Ben ne yapıyordum? Ben 4-5 tane vardı benim. Orada satın almıştım. Orada satın alabiliyorsunuz. Var. Söylemiştim zaten. Hafta sonu cumartesi pazar günü bizim bölükte yıkama imkanımız vardı. Onları böyle bir çamaşır torbası var. Onun içine koyuyorsunuz. Götürüyorsunuz. Yıkıyorlar. Kurutma makinesinde kurutuyorlar. Sonra sana geri veriyorlar. Ben öyle haftalık yani yapıyordum. Haftalık her gün bir tane giyiyordum. Çünkü terliyorsunuz. Duştan sonra değiştiriyordum. Biriktiriyordum. Hafta sonu yıkayıp tekrar kullanıyordum. Peki askerlik bitince bu eşyaları teslim ettiniz mi geri? Kamuflajı teslim ediyoruz. Alt üst. Şapkayı teslim ediyoruz. Palaskal var, hani kemer. Onu teslim ediyoruz. Botları teslim ediyoruz. Ama bunlar zaten hani bedelli olduğunuz için size 0 veriliyordu. Tabii bunlar bize 0 veriliyor. Bu teslim ettiğimiz şeyler de Mehmetçikler kullanıyorlar. Hani doğuda, Kuzey Irak'ta görev yapan askerlerimize gidiyor. Çünkü bir ayda bunlar eskimiyor. Yani bunlar tekrar yıkıyorlar. Yıkadıktan sonra oradaki askerlere gidiyor. Gitmeden önce çok araştırdın Amasya'yı. İyi kötü bir sürü yorum gördün. Sence nasıldı, anlatıldığı gibi miydi? Çok daha kötü bekliyordum, yani bunu söyleyeyim. Çok daha böyle zorlanacağımı düşünüyordum. Çünkü yani kime sorsam hep böyle kötü anlatıyorlar. İşte bir ay geçmiyor diye anlatıyorlar ama benim açıkçası sadece ilk 1-2 günüm böyle zor geçti. Ondan sonra özellikle arkadaş çevresi edindikten sonra 2-3 günden sonra tanıdıktan sonra güzel geçti. Komutanlarım güzeldi. Onun da bir etkisi var. Yatakhanedeki arkadaşlarım anlayışlı insanlardı. Hepsi iyi insanlardı. Bunun da etkisi var. Belki benim hani nasibimden dolayı da böyle geçmiş olabilir. Tabii kesinlikle, yani o belli olmaz yani. Şimdi Fatih böyle anlatıyor diye size de öyle olacak diye bir şey yok. Ya da Fatih'ten daha da iyi kişiler denk gelebilirse o tamamen kısmetle alakalı bir durum. Bir de herhalde bu askerlik olayının ayrılıktan sonra en duygusal yönü yemin töreni herhalde. Ona nasıl hazırlandınız? Herkes katılmak zorunda mıydı? Bedelli askerlikte yemin törenine hazırlık gibi oluyor. Yani ilk hafta evrak işleri oluyor işte. Sonra ikinci hafta silah eğitimi oluyor. Yani silah söküp takmadır, silahın özellikleri nedir, şudur, siper alma filan. Kendi aramızda yaptığımız yarışmada işte süre tutuyorsun. Hani o silah 5 parça ayrılıyor, tekrar topluyorsun. G3 silah, malum gidenler bilir. Yani onun yarışmasında belli bir dakikanın altında yaptığın zaman iyi bir derece oluyor yani. Bir dakikanın altında yapmıştım ben de. Geri kalan 10 güne yakın bir süreç törene hazırlık, yemin törenine hazırlık oluyor. Bu yemin törenine görevli olan arkadaşlar katılmıyorlar. Yazıhanedekiler, kayıt kabuldekiler, bahçıvan. Bunlar da askerlik yemin ediyorlar ama törene katılmıyorlar. Başka bir yerde başka bir şekilde yemin ediyorlar. Bot giyemeyenler, eğitim izni alanlar yemin törenine katılmıyorlar. Bu arada 10 Ağustos'ta teslim oldu. 3 Eylül'de de yemin töreni oldu. Sabah saat 9 civarında başlamıştı. Bu süreci anlattığım videomu da şuradan izleyebilirsiniz. Linkini bırakıyor olacağım. Yani 12 kalmadan çoktan tören yapıldı, bitti. Zaten detaylarını videodan izlersiniz. Ondan sonra ne oldu peki? Tören bittikten sonra fotoğraf çekindik, kavuştuk. Evet, burayı zaten biliyorlar. Biliyorsunuzdur inşallah. 7 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar ben askerdim, hani bir ay boyunca. Yani resmi kurumlarda çalışmaya başlayamıyordu ya da Çalışıyorsan başına bir istifa şey ediyorsun. gelse, başına bir şey gelirse hala asker sayılıyordu. Yani tam aslında bedelli askerlik süresi 30 gün. İşte yol izni, 2 gün giderken 2 gün dönüşte. Şimdi sen de askerlik yaptığın için meşhur askerlik anıların olması gerekiyor. Anlatmak istediğin, en aklında kalan bir anın var mı? Yani bir aylık süreç, sonuçta çok uzun bir süreç değil ama hani birkaç komik olaylar oluyor tabii. Yani malum erkeğin o kadar fazla olduğu yerde. Bizim yatakhaneye bir kedi girmişti. Daha doğrusu bölüğe bir kedi dadandı yani. Gece nöbetçiydim ben o zaman. Yani bütün nöbetçilere söyledim, bak böyle bir kedi dolaşıyor içeride, içeri girebilir. Çünkü bizim
Yatakhaneye girdi. Ben böyle gece bir de herkes uyuyor, ışığı da açamıyorum. Yasak zaten açmak. Bakıyorum kediyi karanlıkta yatakların altında yok. Sonra neyse biraz dolaştım ettim. Yatağın üstüne çıkmış birinin, yatmış oraya. Benim yatağım bir de. Benim yatağıma çıkmış. Neyse ondan sonra oradan kovaladım, dolabın içine girdi. Açık bir dolap vardı, onun içine girdi. Oradan kovaladım, dışarı çıktı, sonra komple dışarı attık. Kapıyı kapattık. Yani açık olmak zorunda, hani havalansın diye komutanlar, açık olsun diye zorunlu tutuyorlar. Sonra kedi öbür kapıya dolanmış, arka kapıya, oradan içeri girmiş filan. Benim nöbetim bitti. Benden sonraki nöbetçi uyandırdım, ona da söyledim. Dedim bak böyle böyle bir durum var, kedi girebilir. Sonra girmiş kedi, sabah uyandık. Bir koku var etraftan. Böyle bir kokuyla uyandık o gün. Meğersem kedi içeri girmiş, bir yere pislemiş. Yani çok kötü kokuyordu. Yani benim yatağa da yakındı. Çok uzakta değildi. Ama komple yatakhane, hatta bölük komple koktu yani orayı temizlerken. Ama ben hani yatakhanede görevlisi olduğum için nöbetçi olan arkadaşlara, o gün yatakhaneyi temizleyen arkadaşlara dedim ki hani burayı çok iyi temizleyin. İyi bir temizlik yaptılar yani, yatakhaneyi çok güzel temizlediler. Ama yani bölüğün içine girdiğin zaman acayip kötü kokuyor. Bizim yatakhane çok güzel kokuyordu. Acayip böyle deterjan, parfüm falan öyle şeyler kokuyordu. Yani kimse bizden şüphelenmedi. Yemin töreni çalışması yapıyorduk. Orası böyle futbol sahası büyüklüğünde, böyle bir beton zemin üzerinde. O zaman biraz güneşin altında durup etkilenmiştik yani. Etkilenen arkadaşlarımız olmuştu. Böyle işte beklerken ayakta falan bayılan arkadaşlarımız oluyordu. Bazı büyük komutanlar da geliyordu işte tören çalışmalarına. Komutanlar hani fark etmesin diye falan arkadaşları böyle koltuk altına girip götürüp arka tarafta böyle bir çay gibi bir yer vardı. Oraya bırakıyorduk, o tarafta duruyorlardı. Yani biraz komikti o durumlarda. Hani Zeynep orayı gördü zaten, böyle aşağı yuvarlıyorduk onları. Allah'ım yarabbim ya, çok komik. Evet, son sorum. Artık gidecek olanlara, Amasya ya da başka bir şehre, Ağustos ayında ya da başka bir ayda nedir tavsiyeler? Hiç korkacak, ne bileyim sıkılacak, yani tereddüt edecek bir durum yok. O yüzden yani gözümüzü korkutmamıza gerek yok. Buradan giderken böyle çok büyük hazırlık yapmaya da bence gerek yok. Ve vatan borcu, yani bu vatan borcunu da eğer bir ay gidiyorsak en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız. Ben de o şekilde yapmaya çalıştım. Diyorlar hani bir aylık yapılan askerlik mi diye. Devletimiz bize böyle bir hak verdiyse eğer askerliktir. Ben de bu hakkı kullandım. Kullanmak isteyen olur, kullanmak istemeyen olur. Buna saygı duyarım. Siz bordo bedellisiniz. Bedelini ödemediğin hiçbir şey yapmadın sen bu hayatta. Ya şöyle, Biz şaka bir yana, gerçekten bu da bir vatan borcu. böyle bir şey olmasaydı biz gene gidecektik Ama 6 ay bir hani yıl. tabii ki hani sınırlarımızı koruyan, düşmanla çatışan, teröristlerle çatışan kişilerin hakkı da, işte askerlerimizin hakkı da tabii ki de ödenmez. Onlar bu işi gerçekten meslek olarak alıp gerçekten büyük bir özveriyle kendini tamamen o yola adamış kişiler. Ama sonuçta vatan borcu erkeklerin askerlik görmesiyle olduğu gibi bir yandan da bu ülkeyi kalkındırıp iyi noktalara getirip mesleğinde en iyi olan kişiler de aslında yine vatanına borcunu bir nevi ödemiş oluyor. Dolayısıyla herkes asker olacak diye bir kaide yok. Ama herkes mesleğini güzel yapacak diye bir kaide var bu dünyada, ülkemiz için, ülkemizi seviyorsak. Sonuçta en azından bir silah tutmayı öğrendiler. En azından bir disiplin altına girdiler. Erkeklerin bence %90'ının böyle bir disipline de ihtiyacı var. Evet, videoma geldiğin için, davetimi kabul ettiğin için, sorduğum bütün sorulara bütün özverinle cevap verdiğin için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka sorunuz varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orada eşim ve ben cevaplamak için bulunuyor olacağız. Yani neredeyse ben de gideceğim belki askere. O yüzden belki benim de bir askerlik videom gelir. Şaka bir yana. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşça kalın.